Merhabalar, YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir karton kutuyu değerlendireceğiz. Duvar sepeti yapacağız. Evet, bununla duvar sepeti yapacağız. Daha önce de hasırlarla yapmıştım. Geçmiş videolarımdan buna ulaşabilirsiniz. Ama bu seferki çok renkli ve iplerle olacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bunu iş yerimiz için kullanacağız. İş yerimizin adresi de Motif Tuhafiye ve Hobi Evi'nden bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi bunu orası için yapıyorum ve inşallah güzel olur diyorum. Çok renkli bir duvar sepetine ihtiyacım var. Takipte kalın diyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Herhangi bir sert kartonu keserek bu işleme başlayabilirsiniz. İhtiyacımız olan bölüm sadece buradaki düz bölüm. Üst kısmı 25 santimlik bir bölümden oluşturmak istiyorum. O yüzden ...25 santim çiziyorum. Tam orta kısmı bulmak için 12,5 santimden tekrar bir işaret koyuyorum. Ve burası orta bölüm oluyor. Ve şimdi uzunluk kısmını istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz kartonun sonuna kadar. Şu an ben 25'e 25 yaptım. 25 santim. Buradan bir işaret bırakıyorum. Ve bunu 1, 2, 3 santim bu taraftan, 1, 2, 3 santim bu taraftan bırakarak uç kısmını oluşturacağım. Bahsetmiş olduğum şu bölüm. İsterseniz buradan kesebilir, isterseniz biraz daha uzatabilir ya da yan bölümü birazcık daha geniş tutabilirsiniz. Bu tamamen ne kadar büyük ölçüde isteğinize bağlı. Şimdi kesiyoruz. İki adet parçamız hazır. Dilediğiniz kumaşla kaplayabilirsiniz. Ben bunun için jüt kumaş kullanacağım. Hemen küçük bir parça kesip yapıştırma işlemine geçebiliriz. Aynı şekilde diğerini de kaplıyorum. Kenarları olabildiğince düzgün olmalı. İki parçamızı da kapladıktan sonra birbirine tekrar yapıştırıyoruz. Ara bölümü kapatacağız. Şimdi böyle bir halkamız var. Bunları genelde ben keserek kullanıyorum ve birçok alanda kullanıyorum. Yani bu halkayla ne yapılır diye düşünmeyin. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki hayal gücünüz fazla olsun. Duvar süsü yapabilirsiniz. Etrafını iple çevirebilirsiniz. Birçok seçenek kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu tam ortadan yarıdan bölüyorum. Ve kullandığınız ölçüde zaten halkanıza göre kağıt kesmiş olacaksınız. Şöyle bir sistem oluşturuyoruz. Bunu öncesinde isterseniz evde atıl bulunan iplerinizden ya da jüt ip kullanarak sarabilirsiniz. Şimdi ben bunu jüt iple saracağım.
4 katlı yapıyorum jüt ipimi. İsterseniz tek katta yapabilirsiniz fakat bu şekilde daha çabuk sarabilirsiniz. İpi şu anda 4 kat yapmamış olsaydım hala ben tek katla dolama işlemine devam ediyor olacaktım ve bu süreç birazcık daha uzayacaktı. Bunun için bu şekilde 4 katta işlemi hemen 2 dakikada bitirebilirsiniz. Ve burada sonlandırıyoruz. Ve bu kısmı halkamızı yerleştiriyoruz. 15 tane bu şekilde bambu şiş çubuklara ihtiyacımız var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Duvar sepetimizin iskeletini oluşturdum. Burayı çekerken maalesef kameranın şarjı bitmiş. Kullanmış olduğum çubuklar 15 adet çubuk ve 25 santimlik çubuk kullandım. Bambu çubuklardan. Ve bunu ilk önce ortaya şu şekilde kasnağın altından, ikinci sağ tarafa ve üçüncü sol tarafa ilk önce orta kısmı buluyoruz ve diğer kalanları da aralarını eşit olacak şekilde dağıtarak bu şekilde yapıştırıyoruz. Bundan sonrası zaten iskeletimiz hazır ve oldukça da sağlam. Şimdi bunu evdeki iplerinizle yapacaksınız. Kullanacağım ipler şu şekilde göstereyim. Bunu motif ördüğüm için bundan bir kısım ip alacağım. Ama siz bu noktada evdeki atıl bulunan iplerinizi kullanabilirsiniz. Zaten çok az bir ip kullanacağız. Yani toplamda 10 metre uzunluğunda bir ip kullanacağız. Kaç adet ip kullanmak isterseniz hepsinden 10 metre kesin ya da kesmeden tamamen tur atlamak için başlayabilirsiniz. Bu şekilde hepsinden alıyorum. Ve bunu ilk başta bu şekilde ip yumaklarını da sıralı aldığımız için bu sırayı bozmuyoruz. Bazen bozulabilir, önemsemeyin. Buraya bir düğüm atıyorum. Şu an 2, 4, 6, 8, 10 tane yumağım var. 10 renkte yapabilirsiniz. 5 renkte yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi ipi bu şekilde başlıyorsam mesela turuncu, kırmızı, yeşil, kahve, pembe, su yeşili. Alttan çubuğun üstten, alttan, üstten, bir alttan, bir üstten geçirerek sıra sonuna kadar geliyorum. İpimizin fazlası bu tarafta olacak. 10. metrenizde şurada dibine kadar gelebilir. Yani bunu 10 metreye kadar asılacaksınız buradan. Ve renk sıralamasını şu kısımda kolaylıkla düzeltebilirsiniz yukarı bölümünde. Ben şu an çok vakit alacağı için bunu videoda kısa geçeceğim. Daima üst kısımda çalışın ve alt kısmı bu şekilde çekiyoruz. Çubukların tek sayı olması gerekiyor. 15, 17, 19, 21, 23, 25 seri şekilde. Çift sayı yaparsanız bu kısımda dönmeniz mümkün değil. Çünkü tur atamazsınız bu sefer. Çünkü üst sıraya gelince bu çubuğun üstünü kapatmış olacağız. Şimdi bu alttan çıktığı için döndürüyoruz. Ve yine üstten alttan, üstten alttan bu şekilde devam ediyoruz.
alta geçiyoruz ve buraya dönecek artık. Üst kısımda yine iplerimizin sırasını ayarlıyoruz. Hangi sıralamada devam etmişseniz o şekilde giderseniz çok daha iyi sonuç ve görüntü alabilirsiniz. Bunu isterseniz farklı kalın iplerle, ince iplerle, yani tüylü iplerle, her türlü çalışmayla yapabilirsiniz. Yine sıralamamı yaptığımı düşünün. Aşağı çekiyorum ve bu şekilde düzeltiyorum. Bakın. Şimdi üstte, diğer sırada alta geçiyor. Bunun sebebi çubuklarımızın tek sayıda olması. Çift sayı yapmış olsaydım hep bu çubuklar aynı yerde aynı şekilde bitiyor olacaktı. O yüzden bu tarz şeylerde rattan sepet örerken de daima tek sayılar çalışılır. Bunu sepet örme bölümünde anlatmıştım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yine bir alttan bir üstten devam ediyorum. Karışık yaparsanız da yine hiçbir şey olmaz. Sadece çok bozuk olan yerleri de düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Önemli olan seriyi o an takip edebilmek. Yine aşağı çekiyorum. Bazı bölümlerde tığla düzeltme yapabilirsiniz ya da diğer çubuğun uç kısmıyla böyle iplerinizi düzeltebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde doldurana kadar devam ediyoruz. Bu kısımları düzeltmediğiniz zaman işte böyle üst üste görünecektir ama sıralı olduğu zaman bu şekilde daha şık görünecektir. Mutlaka bu sıralamaya özen gösterin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu kısma kadar gelmişseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir duvar sepetimiz bitti. Şu an oldukça düzgün ve titiz çalışmalar yaptık. Zaten bu kısım arkada kalacak ama her ne kadar olursa
kenar kısımlarını temizledik ve kapattık. İsterseniz bundan çiçek sarkıtabilir, isterseniz mutfağınıza koyabilirsiniz. Tahta kaşıklarınızı veya mutfak gereçlerini içine yerleştirebilirsiniz. Renkli otantik bir köşeniz varsa o bölümde kullanabilirsiniz. Gönlünüz nasıl arzu ediyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ben tabi bunu motif yaptığım iplerden kullandım. Çünkü ona istinaden bir konsept olacaktı. O yüzden tabii biz onları kullanmayacağız demeyin. Zaten bunları parça iplerden bağlayabilirsiniz. Birkaç yerde ipim bitmişti benim. Bağladığım yerler oldu. İç kısımda kalıyor zaten. Hiç problem yok. Bu tarafa düğümleri vermediğiniz zaman istediğiniz yerden ekleme yapabilirsiniz. Yani illaki bütün gitmek zorunda değilsiniz. Şu kısımda birkaç rengim bitmişti. Onları ben tekrar ekledim. Ve böylelikle bunu bitirmiş olduk. Çok güzel, değişik bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizi Motif Tuhafiye ve Hobi Evi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Yine aynı zamanda bu kanalda da devam ediyor olacağız ilginç projelere. Bazen ara ara küçük zamanlar versem de buradayım diyorum. Takipte kalın. Abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın diyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Çok sevin, çok sevilin. Hoşça kalın.